Herkese selam dostlar. Bugün sizi Atatürk'ün evine getireceğim. Benim öğrenciyken yaşadığım yer tam buranın 20 metre bile yok. Atatürk'ün uçaktaki karargahının tam yanındaydı. Öğrenciyken gelmiştim, burayı ziyaret etmiştim. Aynı zamanda müzenin çevresinde şöyle bir park var. O zamanlar Mira adında kedim vardı ve araba çarpma sonucu ölmüştü. Onu getirip bu ağacın dibinde gömmüştüm. Parkın çevresinde de Atatürk'ün uçaktaki karargahı yer alıyor. O zamanlar Kaftancılar adında önde gelen bir aile varmış. Bu bina, bu ev o aileye aitmiş ve Kurtuluş Savaşı sırasında burası karargah olarak kullanılıyor. Yapı 1890'dan kalma. Burayla ilgili bilinen en önemli şey Yunan komutanı, başkomutanı Trikopis'in burada esir alındığıyla ilgili. Bütün silahları alınıyor Yunan başkomutanının ve Atatürk bu komutanı karşılıyor, burada esir alıyorlar. Ama ne şekilde esir alıyorlar? Bütün silahlarını alıyorlar ve onu bir misafir ağırlar gibi ağırlıyorlar. Hani esir dediğimizde bizim aklımıza hep işkence geliyor. Tutulan esire olmadık işkenceler yapıldığı akla geliyor. Bunu 1. Karabağ Savaşı'nda bizler ne yazık ki gördük. Büyüklerimiz gördü, yaşadı. En kötüsünü, en dehşetlisini yaşadı. Ve bu yüzden Atatürk'ün esiri bile saygıyla karşılaması, ağırlaması takdire şayan bir durum. Bina 2 katlı bir bina. Birazdan gireceğiz, dolaşacağız. Alt katta yöresel giysiler, silahlar, uşak halıları, bilmiyorum biliyor musunuz? Uşak halılarıyla çok meşhur bir il. Tarhanasıyla birlikte halıları da buranın çok güzeldir ve çok meşhurdur. Yurt dışına ihracatı bile yapılıyor. Üst kat ise tamamen Atatürk Müzesi olarak sergileniyor. Atatürk'ün kullandığı eşyalar, hatta odası, yattığı yer, kullandığı eşyalar sergilenmektedir. Fazla zaman kaybetmeden girelim bakalım. Ben girmiştim dediğim gibi ama şu an açık bilinçle girip gezmek daha güzel olacak benim için de. Ben de merak ediyorum tekrar görmeyi. Özellikle Atatürk'ün odasını görmeyi çok merak ediyorum. Unutmuşumdur elbette, kaç yıl oldu. Girelim bakalım nasıl bir duygu olacak sizin için de. Umarım keyif aldığınız bir video olur. Mira'yı da ziyaret etmiş oldum. Kaç yıl sonra, yıllar sonra, 7-8 yıl var mıdır bilmiyorum. Bana o kadar çok geliyor ki artık. Giriş ücretsiz bu arada. Müzeye ilk girişte bizi karşılayan ilk kapı silahlar olan bölüm. Kullanılan silahlar bunlarmış bakın. Bunların ağırlığı da vardır ha. Ağırdır bunlar. Şuna baksanıza. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlar. Detaylara bakalım. Dediği çok güzel. Kimler düşmanlar öldürülmüştür. Bunun uzunluğuna bakar mısınız ya? Yani anlatamam şu an bu uzunluğu. Oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama çok uzun. Yani bu şifoniyer mi diyorsunuz bu hani? Şuradan şuraya kadar böyle bir çapta olduğunu düşünün. Diğeri de ondan geri kalmıyor. Üzerindeki desenlere bakar mısınız? Bayağı bir desenli bakın. Evet bunlar kılıçlar. Bu da tabanca tarzında bir şey. Silahları belki iyi bileniniz vardır. Süleyman Ata Oğuz tarafından bağışlanmıştır. O zamanın tabancası gerçekten şekil olarak çok güzelmiş. Gaz lambası. Biliyor musunuz? Azerbaycan'da bizde hala bu tarz lambalar kullanılıyor. Yani özellikle sizde var mı yok diye biliyorum. Bizde mesela gelin evden çıktığı zaman, baba evinden çıktığı zaman bu tarz bir lamba ortaya koyulur. Babası ya da kızın babası yoksa, vefat etmişse kardeşi ya da en yakın kardeş, abi yerine geçen akrabası gelin elinden tutar böyle 3 kere döndürür. Bunu bile bizimkinin şu ankine aynı. El değirmenidir. Türk kahvesi, öğütme
makinesi diyelim. Kahve soğutucu. Acaba kahve soğutucu neden lazımmış? Bu fincan zarfı kulpsuz olan kahve fincanlarından fincanı tutan elini sıcaktan korumak, fincanı zarafet katmak için kullanılmış bir eşyadır. Bakın. Çok hoş. Burada Türk kahvesiyle ilgili nereden geliyor, ülkenin neresidir, nasıl keşfediliyor okursunuz. Devamı şurada. İlginçmiş. Ben de ilk defa okudum buradan. İlk defa kahveyi keçiler keşfetmiş. Keçiler yiyor ve yedikten sonra daha da canlanıyor. Bunu görenler diyor ki bu ağacın meyvesinde bir keramet var. Ve alıp kaynatıyorlar. Kendileri de içiyorlar. Hani meyvesinin suyu gibi. O zamanlar kahve tabii anlayış yok. Bunu içen insanlar fark ediyor ki o insanda da bir canlılık oluşmaya başladı. Ondan sonra kahve kültürü yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Ve tavası. Bunda muhtemelen kavruluyormuş kahveler. Kahve tavası. Bu ne? Bu dibekler. Kahve öğütmek yerine döverek mi acaba? Ağızlıkmış bu da. Sigara içenler için. Girişi tam olarak göstermedim size. Şöyle bir girişi var. Sağ taraftan üst kata çıkacağız. Atatürk'e özel olarak sergilenen müzeye çıkacağız. Burada ne var? Etnografya bölümü var. Gidelim. Evet, şimdi gidiyoruz en heyecanlı bölüme. Öyle sessiz konuşuyorum sanki buradan çıkacakmış gibi. Evet dostlar, demin bahsetmiştim ya, Yunan Başkomutanı Trikopis'in silahını alıyor ve esir alıyor. Esiri bile misafirperverlikle karşılıyor. O an tam bu noktada olmuş. Tam olarak kılıcı aldığı anı canlandırmaya çalışmışlar.
Vedalaşmayı da Atatürk'ün evinden yapmak istiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Ben gezerken keyif aldım. Sizin için de umarım merakınızı cezbeden bir konu olmuştur. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Bay bay. Hayır, kapanışı ben yapmayacağım. Kapanışı Atatürk yapacak. Kemal Paşa yaşa.